Nefis Her Şey kanalından herkese merhaba. Bugün menüde, bugün günlerden yaprak. Eşim pazardan yaprak almış. Aslında vardı ama kuruya kurt düşmez derler. Biz de uygun bulmuş 100 liradan almış. O yüzden ben de her zamanki yıllardır yaptığım yöntemle size göstermek istiyorum. Yaprakları güzelce sudan geçirdim çünkü kükürtlü biliyorsunuz. Biraz klişe olacak ama gerçekten yıllardır yaptığım bir yöntem. Tenceremize suyumuzu alalım, güzelce kaynatalım ve bolca göz kararı kaya tuzu ilavesi yapalım. Kaynayan suyumuzun içerisine yaprakları açık vaziyette güzelce yerleştirelim. Bir püf noktası vermek istiyorum size. Yaprakları kesinlikle saplarını köklerinden koparmamalısınız. Uzundu bunlar. Böyle buradan 2 santim kalacak şekilde yapraklarını kestim. Uzunluklarını aldım sadece. Eğer yapraklarını tamamen köklerini keserseniz, saplarını keserseniz o zaman çürür. Kesinlikle nasıl basarsanız basın sap kısımlarını bu şekilde kesmeye özen gösterin. Çok kolay ve pratik bir yöntem, çalışan hanımlar, ev hanımları bile kolaylıkla yapabilir. Deneyip memnun kalmadığım hiçbir tarifimi sizinle paylaşmıyorum. Denenmiş ve garantili tariflerimi sizinle paylaşmaya özen gösteriyorum. Bu şekilde tuzlu suyumuza yaprakları alt üst çeviriyoruz. Fazla bekletmiyoruz içerisinde. Renkleri dönene kadar 1-2 dakika suyun içerisinde kalması yeterli. Gördüğünüz gibi yapraklarımın rengi döndü. Bu şekilde kavanozlara bastıktan sonra aç bitir ye. O şekilde olacak. Tekrardan haşlamanıza gerek yok. Geçen senekileri ve önceki senekileri de göstereceğim size. Rengi dönen yapraklarımı kavanozumun altına şöyle bir tencere koydum akmaması için. Fazla hırpalamadan bu şekilde kavanozlara basalım. Tam ortasına geldiği zaman tekrardan bir tuz ilavesi yapıyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Bir kaşık kaya tuzu. Tekrardan üzerine yapraklarımı zedelemeden bastırıyorum. Kaya tuzu kullanıyorum. Mutlaka cam kavanoz kullanıyorum. Ve her aldığımda ortasına bir kaşık kaya tuzu koyuyorum. Tuz onun daha uzun süre koruyuculuğunu sağlayacak. Tabii ki her işimizin başında besmele ile başlıyoruz. Şöyle tamamen doldu. Ağzından yine bir parmak eksik bırakıyorum. Ağzına da tuz ilavesi yaptıktan sonra kaynayan suyumuzdan da içerisine aldım. Gereken sadece bu kadar. Evet, yapraklarım hazır. Pratik bir yöntemle hemen vakumladım. Kapaklarını da böyle sımsıkı kapatıyorum. Hava almasın. Daha çok sıcaklar. Ben bu yöntemle bütün sebzelerimi, meyvelerimi kaldırabiliyorum. Tavsiye ederim size. Hatta demiştim öncesini size göstereceğim. Bakın 2024'ten kalan bir yaprağım var. Daha tazecik. Bakın. Eğer bu sesi duyuyorsanız, tık tık sesini duyuyorsanız bu hiçbir şekilde atmamış 2024. Bakın bir tane de 2025 var. Daha tazecik duruyor. Bu da aynı şekilde 25, şöyle göstereyim. Kavanozlarımda mutlaka sıfır kapak kullanıyorum. Cam kavanoz kullanıyorum. Bunlara da aynı şekilde üzerlerine yazıyorum mutlaka. Şöyle 26. Bu şekilde yazdığınızda öncekileri daha önce kullanırsınız. Diğerlerini daha sonra kullanırsınız. Şöyle bunu siyah kalemle yazayım. 26. Buna da yazalım. Allah ağız tadıyla tüketmeyi nasip etsin. Bu şekilde yazdığınız zaman serin ve güneş görmeyen kapalı bir ortamda 2 sene değil 3 sene bile saklayabilirsiniz. Bakın dediğim gibi bu 2 yıllık bir tarif. Üzerlerini şöyle bir battaniye ya da havlu yardımıyla kapatın. Ters çevirmenize asla gerek yok. Bu şekilde de zaten vakumlanacaktır. Bir gün beklettikten sonra o kapaktaki tık tık sesini duyduğunuzda kapaklarınız tutmuşsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gerisi tevekkül.
Bunlar da yaprakların böyle yırtıkları ve fazla kart olanları diyelim, sertleşmiş olanları. Bunlardan da güzel bir yaprak aşı yapıyorum. Her sene mutlaka tazecik, ekşi ekşi yapıyorum. Yaprakları şöyle güzelce dilimleyelim. İnce ince kıyalım. Muhteşem bir lezzet, aynı zamanda yöresel, Gaziantep yöresine ait bir yaprak aşı. Bir taşla iki kuş vurmayı her zaman seviyorum. Yöresel lezzet yaprak aşımız pişti. Şöyle hafiften karıştıralım pilavı, alttan üste doğru ezmeden karıştıralım. Yanında ayran, şalgam, salata, soğan, dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet oldu. Tek başına benim için ana yemek. Dolu dolu bir tabakla hem sağlıklı, hem lezzetli, hem doyurucu. Ben şalgamı bu şekilde çok seviyorum. Tavsiye ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Al bakalım. Sen böyle mi yiyeceksin? Al anne. Hadi bakalım. Oy, patisiyle bastırdı. Hasta kedim benim. Kurban olurum sana. Biraz da şundan koyalım annem yanına. İkisini beraber buraya da koyalım. Hadi annem.